Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Baelor Targaryen, Baelor Breakspear ya da Türkçesiyle Baelor Mızrak Kıran. Bugünkü konumuz bu. Hakkında konuşmayı, tartışmayı en çok sevdiğim ama aynı zamanda da böyle içime çok büyük hüzün, böyle bir burukluk oluşturan da bir isim kendisi. Onun her şeyini konuşacağız bugün. Bu arada videonun son kısmı spoilerlı olacak. Oraya gelince uyarımı tekrardan yaparım zaten. 184 yılında tahta geçen babası 2. Daenerys'in en büyük oğlu, ilk varisi, Ejderha Kayası Prensi. Annesi bir Martell, yani doğrunun fethi ve bunun getirdiği tüm o politik çatışmaların tam merkezine yer alan bir isim. Kendisi bir Dondarrion'un evli ve bu evlilikten Materis ve Valar isimli, Valar büyük olan 2 tane çocuğu var. Siyah saçları ve siyah gözleri anne tarafına benzeyen Baelor Targaryen bu evren için tüm tarihte en fazla saygı kazanmış, kendisine en kolay saygı duyulmasını sağlayan karakterlerden birisi aslında. Belki insanların kendisinden korkacağı, üzerine bindiği böyle dev bir ejderhası yok ama onun da çok doğal bir aurası, karizması var. Güç kullanma şekli, adalet duygusu, haksızlığa karşı duruşu, krallık ve politika ile olan ilişkisi onu çok farklı bir noktaya koyuyor. Normalde bu özelliklerden bir tanesi dahi kralın fark yaratması için, herhangi bir kralın fark yaratması için yeterliyken o belki de birkaç farklı kralın taşıyabileceği bir donanıma tek başına sahip bir adam. Öncelikle müthiş bir savaşçı ve stratejist. Bu yönden çok güçlü bir karakter. Dankil olan o konuşması sırasında Sir Arlan gibi hiç popüler olmamış pasif bir şövalyenin bile nasıl dövüştüğünü, kimlere karşı nasıl mücadele ettiğini hatırlaması bile bunun en büyük göstergesi aslında. O krallık sınırlarındaki tüm rakiplerini tanıyor ve kime karşı ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bir kere katıldığı ölümlü olan o mızrak dövüşünde ucu sivri ama kısa olan ölümcül savaş mızrakları yerine daha uzun ama kör olan turna mızraklarını kullanması ve doğrudan o öldürücü ama oranı rakiple eşit olan o darbeyi yapmak yerine daha önceden dokunup rakibi düşürerek avantaj almak istemesi falan onun kafa yapısının nasıl çalıştığını bize gösteriyor. Lakabını henüz 17 yaşındayken amcası Daemon Blackfire'ı yenerek turnuva kazanması sebebiyle alıyor ve öyle sıradan bir turnuva değil bu. Prenses Daenerys'in Meryn Martell ile evliliği için yapılan bir turnuva bu. Neden çok önemli? Çünkü Prenses Daenerys Kral Daeron'un kardeşi ve Daemon'ın Daeron'u sevmeyip ona karşı isyan etmesinin sebeplerinden biri olarak Daenerys'i sevmesi ama Kral Daeron'un Daenerys'i onunla değil politik amaçlar doğrultusuyla başkasıyla evlenmesi olarak gösterilir genelde. Yani Daemon Blackfire'ın bu yüzden isyan ettiği, yani bunun sebeplerden biri olduğu söylenir. Yani aslında bu turnuvada Daemon'un sevdiği prenses evleniyor. O yüzden kendini göstermek ve göz önünde olmak için herkesten daha fazla sebebi var ve finale kadar da geliyor. Ama tam bu noktada karşısına 17 yaşındaki bir çocuk Baelor Targaryen çıkıyor ve onun alt etmesini biliyor. Daemon Blackfire'da lore'un en acayip karakterlerinden biri bu arada. Tabi bu ikilinin tek karşılaşması olmayacak. Bu turnuvadan tam 9 yıl sonra Blackfire isyanının en kritik savaşlarından birinde tekrar karşı karşıya gelecekler. Gerçi tam da bir karşılaşma sayılmaz bu, çünkü savaşın farklı dönemlerinde var ikisi de. Ama sonuç olarak aynı savaşta bulunmuşlar. Red Grass Field, yani Kızıl Çimen Savaşı'nda en kritik hamleyi Bloodraven yapıyor belki ama Baelor ve Maykar'ın da savaşı sonlandırma konusunda aşırı kritik bir rolü var. Hatta bu savaş sonrası ikisini temsilen Çekiç ve Ör şarkısı da ortaya çıkıyor. Game of Thrones'tan hatırlıyoruz biz bu şarkıyı. İkinci bölümün incelemesinde de bahsetmiştim aslında ama tekrarlayayım burada da. Targaryen krallarının Andal'lar, Rhoynar'ın diye devam eden, özellikle Daenerys'ten alışık olduğumuz ünvanları, böyle uzun uzadıya giden bir ünvan silsileleri var ve bunun en önemlilerinden biri Protect of the Realm, yani diyarın koruyucusu ünvanı. Cersei bir öneme aldı, 2 oldu reşit olmadığı için. Daha sonrasında Rogar Baratheon almıştı Kral Jaehaerys küçükken. Yani genelde böyle naiplik ünvanı üzerinden istisnai şekilde krallardan alınıp naibe verilen bir ünvan bu. Kralın askeri kuvvetler üzerindeki böyle generalimsi gibi yetkisi, ünvanı gibi düşünebiliriz onu. İşte kralın özel durum olmadan bunu alan ender adamlardan biri de Baelor Targaryen. Kral 2. Daeron bizzat kendisi bu ünvanı kendinden alıp kralın eli olan oğluna devrediyor. Sadece bu bile onun bazı şeyler konusunda nasıl yetkin olduğunu, nasıl bir potansiyel olduğunu bize açık bir şekilde gösteriyor. Baelor'un güç tarafı, bunu nereden aldığı konusu bence tamam. Sadece bu özellikler bile bir kralı diğerinden farklı bir seviyeye taşıyabilir. Ama belki de dünyanın en zor işlerinden birisi böyle bir güce rağmen merhamet ve hakkaniyet kısmını dengeleyebilmekte. İşte bu konuda çok farklı bir noktada Baelor Breakspear.
Blackfyre isyanı sonrasında isyancılara olan tavırlarının çözümcü olması bunun en önemli göstergesi aslında. Ayrıca turnuva için sessiz kalmayıp karışmaması, belki normal karşılanacak bir durumda dahi Sir Arlan'ı tanıdığını söyleyip Dunk arka çıkması da bunu gösteriyor bize. Buradan devam edeceğim fakat bir uyarı gireyim. Bu video 7 Krallık Şövalyesi 1. sezon 2. bölüm sonrası çekiyorum. Bu videonun geri kalanı dizinin devamı açısından spoilerlı olacak. O yüzden devam edecekseniz bunu bilerek devam edin. Onun hakkaniyet konusundaki örneklerini sayıyorduk. Devam edelim. Aerion Tenzil ile yaşadığı olay sebebiyle sıkıntı yaşaması, ona böyle yediler yargısı için akıl vermesi, dahası tüm ailesini karşısına alacak şekilde Dunk'ın yanında savaşmayı kabul etmesi onun gerçekten nasıl biri olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Kardeşi Maykar'a karşı Dunk'ın gerçek bir şövalye gibi zayıfları koruduğunu söylemesi ve onun yanında olması çok epik bir an gerçekten. Çünkü yediler yargısında şöyle bir şey var. Eğer ki Dunk kendisi yanında savaşacak 6 kişi bulamazsa otomatik olarak davasında haksız olmuş oluyor. Yani sadece davasında haklıysa iyi insanlar bunu destekleyip Dunk'ın yanında olacağı varsayılıyor otomatik olarak. Özetle Dunk yanında savaşacak şövalye bulamazsa otomatik olarak suçlu görülüyor. Öyle bir anlayış var. İşte en kritik anda zırhını donanmış bir şekilde çıkıyor ve Dunk'ın yanında oluyor. Hatta duruşundan, tavırlarından bunu önceden hesapladığı ve işin bu noktaya gideceğini bildiği de çok aşikar bence. Dövüş sırasında Baelor karşısındaki 3 kral muhafızının kendisine zarar veremeyeceğini bildiği için onların ve kardeşi Maykar'ın karşısına dikiliyor. Bir kişinin yapacağından fazlasını yapıyor. Fakat kardeşi Maykar'dan kafasına aldığı topuz darbesi sebebiyle yaralanıp daha fazla dayanamayıp Dunk'ın kolları arasında ölüyor. Gerçekten üzücü bir an. Kral olamamış Targaryenler arasında en tepede yer alan isimlerden birisi. Şöyle bir liste yapsak Aemon, Baelon gibi isimlerle beraber, Jaehaerys'in çocuklarından bahsediyorum tabii ki, en tepede yer alır kesinlikle. Hatta güzel bir liste konu çıkabilir buradan. Ben bunu bir düşüneyim. Aslında kral olmayı da gerçekten ucundan kaçırıyor. Ashworth turnuvası ve Baelor'un ölümü 209 yılında. Aynı yıl turnuvadan sonra çok büyük bir bahar salgını oluyor ve Kral 2. Daeron ölüyor. Yani aslında bu turnuvada ölmemiş olsa belki de bir sene içerisinde tahta geçecek. Kral Daeron ölüyor. Onun bir numaralı varisi Baelor da ölmüş. Normalde tahtın Baelor'dan sonraki büyük oğlu Valer'a geçmesi gerekiyor ama Baelor'un iki oğlu da Valer ve Materys de bu salgında öldüğü için böyle anlık bir boşluk, bir kaos oluşuyor diyarda. Sonrasında ise karakteri krallığa pek müsait olmasa da Baelor'un bir küçük kardeşi Aerys'i tahta geçiriyorlar. Yani bir yıl önce veraset sıralamasında 4. olan kişi tahta geçmiş oluyor. Daha sonrasında da 6. sıradaki Maykar ve 14 veya 15. sıradaki Egg geçecek tahta. Bunları konuşuruz detaylı olarak Egg ve Maykar'ın videolarında. Bu arada Maykar'ın Baelor'u bilerek öldürüp öldürmediği mevzusu lore içinde hep tartışılmıştır. İki tarafa da hak vermek mümkün çünkü Maykar kral oluyor sonrasında ve soy oradan devam ediyor. Ama benim görüşümü soracak olursanız ben Maykar'ın bilerek yapmadığını düşünüyorum. Olay sonrası verdiği tepki, Dunk'la daha sonrasında kurduğu iletişim, o an itibariyle veraset sıralamasında 6. sırada olması, daha sonrasında her yıl abisinin ölüm yıl dönümünü atlamaması, sürekli onu anmak için mezarına gitmesi gibi detaylar, nedenlerden dolayı ben bu tarafa doğru kayıyorum. Bu konuda bu arada sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. O yüzden yorumlarda buluşalım. Özetle Baelor tüm Targaryenler arasında tahtı en çok hak edenler arasında yer alan bir isim. Gücü öyle illüzyondan falan gelmiyor. Gerçekten hak ederek kazanılmış. Merhameti ve hakkaniyeti gücüne oranla inanılmaz dengeli kullanabiliyor. Belli ilkeleri var ama bunu öyle saf bir kuralcılıkla yapmıyor. Bunu siyasetin, politikanın o dilini kullanarak yapıyor. Onu farklı kılan şey de bu aslında. 13 yıl boyunca kralın eli olarak görev yapıyor ve bu görevin altından başarıyla kalkmasını biliyor. En sonunda kendisinin ve en önemlisi izleyicinin doğru olduğuna inandığı şeyi yaparken ölüyor. En önemli mesele bu bence. Bir ejderhası, o Targaryenların deli tarafı, aşırılığı ya da o hanenin verdiği ihtişam yok belki. Hatta o ve oğlu Targaryenlara dahi benzemiyor fenotip olarak. Ama gerçekçilik ve rasyonellik ile Targaryenların farklı bir tarafını, hatta belki de ejderhaların ölümü sonrasında o aranan dengeyi temsil ediyor. Daha doğrusu edeceklerdi tahta geçmiş olsalardı. Bu yönden de kendi içinde bir ironi barındırıyor aslında. Tıpkı kendi ölüm karşılığında kurtardığı Dunk'ın kendi hanesinin, Targaryenların soyunu kurtarması gibi. Herhalde onun hakkında atladığım bir şey kalmadı. Varsa uyarın lütfen. Sonuç olarak Baelor mızrak kıran, Westeros evrenine George R. R. Martin'in o kaybedilmiş ihtimal, kaybedilmiş potansiyel fantezisine yenik düşmüş bir karakter. Martin bu tarzı çok seviyor ve ya olsaydı sorusu üzerinden soru sordurmaya bayılıyor gerçekten. Baelor Breakspear, Baelor Targaryen'ın hayatı bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.